Bayanlar baylar sevgili dostlar, Mr. Universe Game Channel ekranlarından hepinize merhaba. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Arkadaşlar en son paylaştığım videoda sizlere Tron and Liberty Kore sunucusunda nasıl oynayabileceğinizi, oyuna ilk girişi ve karakter seçimini anlatmıştım. O videonun linkini de şöyle yukarıya bırakıyorum. İzlemeyen arkadaşlar oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu da Tron and Liberty'deki class sistemi ve skill'ler olacak arkadaşlar. Nasıl bir class sistemi var? Nasıl skill kombinasyonu yapabiliriz? Bunlara değineceğim. Bunlardan bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Şimdi hep birlikte videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle class ve skill'lerimizin bulunduğu pencereyi açıyoruz. K tuşuna basıyoruz. Burada açılan pencerede bizim seçmiş olduğumuz class'lar görünmekte. Bakın ben birinci ana klasım olarak Great Sword, ikinci klasım olarak da Dagger kullanıyorum. Şimdi nedir bunlar? Arkadaşlar oyun sizlere tek bir savaşçı, ninja, büyücü, okçu gibi tek bir karakteri seçmenizi zorlamıyor. Size diyor ki sen istiyorsan ok seç, yanına bıçak al. İstiyorsan kılıç seç, yanına asa al. İstiyorsan çiftel kılıç seç. Şöyle Great Sword seç. Yanına Sword seç. Tank oyna. Yani veya Longbow seç. Arkasına Dagger ekle. Şimdi atıyorum böyle bir seçenek yaptık. Ne oluyor burada? Biz uzakçıyız. Ok atıyoruz. Ok skill'leri kullanıyoruz. Aynı zamanda Dagger'ın vermiş olduğu yakın dövüş avantajlarına da sahibiz. Yani uzaktayız. Düşmanımız dibimize geldiğinde yakın dövüşte de bir şeyler yapabiliyoruz. Veya Sword seçtik ikinciye. Longbow Sword oynuyoruz. Burada da ne oluyor? Bizim Sword'dan gelen pasiflerden mesela bakın defansımız artıyor. Damage'imiz artıyor. Mana yenilememiz. Büyüden ve uzak mesafe saldırılarından kaçış oranımız artıyor. Yani burada range'imiz artıyor vesaire vesaire. Burada yani bahsetmiş olduğum şey uzakçı oynarken aynı zamanda ikinci klasınızla da yakıncı seçebiliyorsunuz ve bunların yeteneklerini harmanlıyorsunuz. Benim Great Sword Dagger oynamış olduğum klasman. Klasmana şöyle hızlıca bakacak olursak arkadaşlar sol tarafta bu klasların bir defans skill'i bulunmakta. Bu defans skill'i nedir? Bu siz bosslarla olsun, PvP'de karakterlerle olsun savaşırken PvP'de birazcık daha zordur onu yakalamak ama PvE'den örnek vereyim. Şöyle şimdi ekrana koyuyorum. Ekranda göreceksiniz. Moblarla savaşırken arada moblar size ulti benzeri böyle bir çember içerisinde bir beceri kullanıyorlar. O beceri belli bir oranda küçülüyor ve o küçüldüğünde size kuvvetli bir saldırıda bulunuyorlar. Siz o beceri tam o çember kapanmadan savunma skillinizi basarsanız o vurmuş olduğu size güçlü saldırıdan kurtuluyorsunuz. Savunma yapıyorsunuz ve sizin klasınızın defans skill'i özelliği neyse ikinci tıklamanızda onu gerçekleştiriyor. Yani benim Great Sword'da şöyle göstereyim. Defansımı alıyorum. Daha sonrasında tekrar bastığımda karşı atakla etrafıma bir alan skill'i vuruyorum. Bunu Sword'da yaparsanız canınız yenileniyor. Can yenilemeniz artıyor. Belli bir oranda damage vuruyorsunuz. Yani Dagger'ın savunmasını kullanırsak Dagger'da da mesela kaçıyoruz. Kaçtıktan sonra bize mana yenilemesi veriyor gibi kendilerine özgü farklı defans skill'leri var class'ların arkadaşlar. Aktif skill'lerde de burada Great Sword'dan istediğim benim oynayış tarzıma hitap eden skill'leri alıyorum. Aynı şekilde Dagger'ın da skill'lerini alıyorum ve ikisini harmanlıyorum. Bak başa sersemletme koyuyorum. Sersemlemiş olan düşmanlarıma ağır saldırıyla bir darbe vuruyorum. Burada kullanmış olduğum mesela skill'in özelliği uyuyan, şoka girmiş ya da işte sersemletilmiş düşmanlara ekstra hasar vurması. Mesela bunu seçmemin sebebi bu. Ben şimdi burada sersemlettim. Bunu vuruyor. Daha sonrasında farklı bir damage vuruyor. Sonra burada ne geliyor? Bizim Dagger'ımızın skill'i geliyor. Burada da gayet güzel bir oranda atak yapıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Bu şekilde mesela Dagger'ın zehiri var. Bu zehiri kullandığımızda zehir sonrası vurduğumuz hasar mesela daha fazla olabiliyor. Bazı skill'lerde daha da fazla etki ediyor. Kullanacağınız aktif skill'leri bu bölüme yerleştiriyorsunuz. Kullanacağınız defans skill'ini şu bölüme yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında pasiflere geldiğimizde de hangi pasiflerin size hitap ettiğini düşünüyorsanız bunları pasif bölümüne, şurada bulunan 8 bölümlük alana
yerleştiriyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim. Oyuna ilk başladığınızda burası 8 olmayacak ve bu kadar fazla da pasifiniz olmayacak. Belli başlı level'larda, seviyelerde farklı skill'leriniz açılıyor. Aynı şekilde aktif skill'lerde de bu geçerli. Şu 6 mesela, siz belli level'lara geldiğinizde 35'lere, 40'lara, 45'lere, 50'lere geldiğinizde açılan skill'ler burada da aynı şekilde. Ona göre kendi planlamanızı yaparsınız. Rakibinize göre buradaki skill'lerinizi yerleştirirsiniz. Rakiplerinize göre yerleştirmekten bahsetmişken geçenlerde bir güncelleme geldi oyuna. Bu güncelleme ile birlikte şurada görmüş olduğunuz hızlı slot set bölümü geldi. Arkadaşlar bu bölümün de amacı şöyle bakın. Birinci bölümü PvE olarak moblara ve yaratıklara karşı olarak dizayn ettiğinizi varsayalım. İkinci bölümü şöyle 3'ü göstereyim. İkinci bölüm olduğunu farz edelim. İkinci bölümü de PvP'ye göre dizayn ediyorum. Ben ne diyorum? Arkadaş benim şimdi can yenilemeye fırsatım olmayacak PvP'de. Ben daha fazla düşmanı yıpratmaya yönelik bir şeyler oynayayım. Bunu kullanmak yerine bir öncekine göre şunu kullanıyorum. Mesela şunu kullanmak yerine şunu kullanıyorum gibi farklı farklı seçenekleriniz mevcut. Bunları da tek tek deneyerek, okuyarak, özellikleri yazıyor her birinin altında, değerlendirip slotlarınıza ekleyebilirsiniz ve buradan kolayca bakın şöyle aşağıda görmüş olduğunuz gibi slotlarım mevcut. Bu şu anda PvE'ye göre, moblara göre yapılmış bir slot. Bunu tekrar buraya gelip 2'yi seçip kapattığım takdirde bakın değişmiş oluyor. Tekrar geldim. 3'e tıkladım. Bakın değişti. 3'te herhangi bir yetenek olmadığı için şu anda boş gözüküyor hepsi. Ayrıca şuradan hızlı bir şekilde şöyle ayarlara geldiğimizde Shortcuts'ta Quick Slot Set'e geldiğimizde arkadaşlar bakın set Quick 1, Quick 2, Quick 3, Quick Slot 3 olarak gösteriyor. Mesela bunu geldim Shift 1 dedim. Shift 1 benim Quick Slot 1'im. Geldim Shift 2 yaptım. Geldim Shift 3 yaptım. Şimdi ne olacak bakın. Kapattım burayı. Aşağıya bakın. İkinci slota geçmek için Shift 2 yapıyorum. 3'e geçmek için Shift 3 yapıyorum. Tekrar 1'e dönmek için Shift 1 yapıyorum. Bu şekilde kısa yollar atayarak işlemlerinizi daha hızlı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada lock ve unlock var. Bu kilidin anlamı nedir? Bakın skill'leri şu anda basılı tutuyorum. Oynatmaya çalışıyorum. Dışarı atmaya çalışıyorum. Atılmıyor. Neden? Kilitli. Kilidi kaldırdığımda mesela Q'yu ben E'de kullanmak istiyorum. Hop ne yaptım? Yerini değiştirdim. Bu kilit bu işe yarıyor. Aynı zamanda şurada bakın hangi sette olduğumuzu gösteren bir ibare mevcut. Şu anda slot 1'deyiz. Şunu tekrar kilitleyelim. Son olarak da statlardan bahsetmek istiyorum. Statü puanlarından. Bakın arkadaşlar burada oyunda ilerleme kaydettikçe her oyunda olduğu gibi stat puanı kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız stat puanlarını da oynamak istediğiniz karaktere göre şekillendiriyorsunuz. Tank oynuyorsanız buradan geliyorsunuz STR'ye abanıp geri kalanını Perception'a veriyorsunuz. Yani Great Sword Dagger oynuyorsanız Dex'e verip geri kalanını Perception'a veriyorsunuz gibi çeşitli kendi isteğinize göre çeşitlendirebilip dağılımını yapabilir, karakterinizi tam anlamıyla gücüne kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yanlış verdiğinizi düşünüyorsanız da atıyorum kasılırken farklı bir ilerleme sağlıyorsunuz. Savunma ağırlıklı gidiyorsunuz. Daha sonrasında kasıldınız, 50 seviye oldunuz, silahınızı yaptınız vesaire değiştireceksiniz. Bunu nereden değiştiriyorsunuz? Markete gidip şöyle bir kum saati sembolü var. Onu hemen şöyle göstereyim. Şurada bu bizim statlarımızı sıfırlamaya yarıyor. 30k bir fiyatı var. Bunu satın aldığınızda bu pencereye geldiğinizde şurada zaten envanterinizde bulunduğu için şurada 1 gözükecek. Buna tıkladığınız surette buradaki statlarınız sıfırlanacak. Hepsi 10 olacak aynı şunun gibi. Daha sonrasında buradan istediğiniz dağılımı yapabilirsiniz. Gelecek videolarda zırh geliştirme, silah geliştirme, görevler, kontratlar, mob dövüşlerindeki farklı incelikler, etkinlikler, dungeonlar gibi bir sürü konular var. Hepsini tek bir videoda ele almak istemedim arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir video olur. Sıkıcı olmasını da istemiyorum. Böyle kısa kısa videolar halinde konu ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.